Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. İlk Bakış TV ekranlarına hoş geldiniz. Orta Doğu'da askeri ve siyasi dengeleri alt üst eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getiren çok kritik geliştirmeleri aktarmak üzere bir kez daha İlk Bakış TV'deyiz. Bugün sadece haberleri değil, bu saldırıların arkasındaki aslında nedenleri de konuşmak gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Erbil semalarında İHA'lar patlamaya devam ederken Barzani kanadından çok önemli ve net açıklamalar geldi. Topyekün savaş çıkışı yapıldı arkadaşlar. Yanlış duymadınız. İran'ın en kilit ismi Ali Larijani'nin öldürülmesi konuşuluyor. İsrail'den savunmadan, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar var. Tüm bu parçalar birleştiğinde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? En net şekilde bu videoda sizlere anlatmaya ve haberleri aktarmaya çalışacağım. İlk durağımız Erbil. Erbil'de yaşanan gelişmeleri özellikle konuşmamız gerekiyor. Dün geceden bu yana, sadece dün gece değil, zaten savaşın başladığı günden bu yana Erbil semalarında İHA'lar ve füzeler düşmeye devam ediyordu. Ama bunun tap noktası aslında dün oldu diyebilirim sizlere. Erbil bu akşam saatlerinde yoğun bir İHA saldırısına maruz kaldı. Saat 19.00 ile 21.00 arasında, yani dün gece özellikle kente yönelik tam 4 ayrı saldırı girişimi tespit edildi. Erbil Uluslararası Havalimanı çevresindeki hava savunma sistemleri hızla devreye girerek 3 İHA'yı havada imha etmeyi başardı denildi yapılan açıklamada. Ancak savunma sistemlerini aşan 4. bir İHA kentin merkezi noktalarından Azadi Mahallesi'ndeki Ticaret ve Gıda Maddeleri Müdürlüğü yerleşkesine isabet etti denildi. Patlama sonucu bölgede ciddi maddi hasar meydana gelirken ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca Erbil'in kuzeyindeki Soran ve Stratejik Korek Dağı bölgesinde de drone alarmlarının verildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor ve bu saldırılarının hemen ardından Barzani cephesinden çok sert bir açıklama geldi. Zaten son günlerde gerilim bir hayli tırmanmıştı. Konuyla ilgili Barzani'nin açıklamaları vardı ama bu yapılan açıklama aslında bence en yüksek perdeden yapılmış açıklama olarak kabul edilebilir. Peki bu saldırılar aslında ne anlama geliyor? Erbil yönetimi buna nasıl bakıyor? KDP Yürütme Kurulu üyesi ve eski Irak Dışişleri Bakanı Oşar Zebari sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla adeta yeri yerinden oynattı diyebiliriz. Zebari, Bağdat ve Erbil'in aynı anda hedef alınmasını, bölgesel çatışmayı genişletmeyi amaçlayan topyekün bir savaş ilanı olarak nitelendirdi. Barzani kanadının bu kadar sert bir çıkış yapması aslında tesadüf değil. Zebari'ye göre diplomatik misyonların ve askeri üslerin eş zamanlı vurulması, Irak'ı ve federal bölgenin doğrudan büyük bir ateşin içine çekilme stratejisidir. Erbil bu saldırıları basit bir taciz değil, topyekün bir saldırı stratejisinin parçası olarak görüyor. Bakalım nereye doğru evrilecek bu durum, ki süreç sanki topyekün bir savaşa doğru açıkçası gidiyor. Tehlikeli bir hal almaya başladı. Özellikle İran'ın işte bölge ülkeleri, Körfez ülkelerine saldırıları, işte Amerikan üsleri adı altında, tırnak içinde söylüyorum, o topraklara saldırısı bölgedeki gerilimi bir hayli tırmandırmış durumda, ki Türkiye'ye de 3 kere füze geldi bildiğiniz üzere. İran biz yapmadık diyor. Her ne kadar bu açıklamaları yapsa da aslında Türkiye'de yapmış olduğu açıklamalarla, özellikle Bakan Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla kimse bizi sınamasın şeklinde tepkiler de gösterildi. Erbil hattı aslında yanarken İsrail-İran savaşında da deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri
Ali Larijani'nin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü resmen duyurdu. Larijani, Hamaney döneminden bu yana İran'ın güvenlik mimarisini ve stratejilerini yöneten en tepedeki isimlerden biriydi arkadaşlar. Operasyonun detayları ise daha çarpıcı aslında. Larijani ile birlikte Besik güçlerinin komutanı Gulem Reza Süleymani ve yardımcısı Karişi de öldürüldü denildi. Bu isimlerin takip edilmemek için resmi bir karargah yerine geçici bir çadır yerleşkesinde bulundukları sırada vurulması istihbarat savaşlarının ne kadar derinleştiğini aslında bizlere kanıtlıyor. Ama henüz bu konuyla alakalı İran'dan resmi bir açıklama gelmedi. Süreç tıpkı Hamaney'in sürecine benziyor. Biliyorsunuz ki yine ilk İran veya ABD duyurmuştu. İran öncelikle İsrail özür dilerim. Önce İsrail ve ABD duyurmuştu. İran özellikle bunu ilk başta yalanlamış, daha sonra da doğru olduğunu duyurmuştu. Bakalım ne olacak? Yani konuyla ilgili de sürecin takipçisiyiz. Diğer bir yandan Hamaney'in yerine geçen oğlu Müçteba Hamaney'in bir açıklaması var ve işte aslında bu açıklama savaşın seyrinin nereye gideceğini bizlere gösteriyor bence. Tüm bu suikastlerin gölgesinde İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney sessizliğini ilk kez bozdu. Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Hamaney şu an barış için doğru bir zaman değil. İsrail ve ABD'nin yenilmesi gerekiyor. Bize tazminat ödenmeleri ifadeleri kullanıldı. Babası öldürüldükten sonra göreve gelen ve günlerdir yaralı olduğu iddia edilen Müçteba Hamaney'in bu sert çıkışı İran'ın geri adım atmayacağının aslında en net göstergelerinden biri. Dışişleri Bakanı Arakçı yaralanma iddialarını yalanlasa da Müçteba'nın kameralar önünde çıkmadan böyle bir mesaj vermesi bölgedeki tansiyonu bir kez daha zirveye taşımış durumda. Yani özellikle bu açıklamanın yapılması, bu tazminat meselesinin son günlerde gündeme getirilmesi de ayrı bir durum. Yani net konuşmam gerekirse, aslında doğruya doğru demek gerekirse arkadaşlar, ben açıkçası bu tazminat meselesini biraz komik buluyorum. Yani ne tazminatı arkadaş? Yani bildiğin ABD ile İsrail'le savaştasın. Farkında mı değilsin bilmiyorum ama bu tazminat nedir? Yani İran tutturmuş bir tazminat diye, ki Trump gibi birinden bahsediyoruz. Yani Suudi Arabistan'a, Katar'a ziyaret etmeden önce işte para istemiş birinden bahsediyoruz. Tüccar bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tazminat işini İran bence fazla abarttı gibime geliyor. Diğer bir yandan tabii şimdi resmin tamamına da aslında bakmak gerekiyor. Bir yanda İran'ın en stratejik isimleri suikastlere uğruyor. Diğer yanda Erbil ve Bağdat eş zamanlı vurularak bölgede işte savaşın içine çekilmek isteniyor. Hoşyar Zebari'nin savaş ilanı çıkışı Erbil'in artık sabrını taştığını ve bu süreci bekle gör politikasından çıkıp stratejik savunma moduna aslında soktuğunu gösteriyor. İran'ın yeni liderinin barış yok mesajıyla bölgedeki vekalet savaşları yerine artık doğrudan cephe savaşlarına bırakabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Sizce Erbil ve Barzani kanadı bu savaş ilanına nasıl bir yanıt verecek? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.